Muhterem Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. İçinde bulunmuş olduğumuz şu güzel günlerden Yüce Allah'ımız hepimizi müstefid eylesin. Bugün 22 Nisan 2022, Ramazan-ı Şerif'in 21. günü. Yani son 10 günü yaşıyoruz. İçerisine Kadir Gecesi'nin de gizlenmiş olduğu Ramazan'ın ikram, ihsan, lütuf bakımından zirve günlerini yaşıyoruz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından azat olunma diye müjdelenilen o müjdeli günleri yaşıyoruz. Hepinize mübarek olsun. Hepimizi Allah müstefid eylesin. Hepimizi bu güzel günleri israf edenlerden değil, kazananlardan, kazançlı çıkanlardan eylesin inşallah. Amin. Zekattır mevzumuz. İslam'ın 5 temel esaslarından birisi. Yani Büniyel İslamu ala hamsin diye Peygamberimizin İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. Ve sırasıyla şehadeti en la ilahe illallah, şehadet getirmek ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, şahitlik ederim ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir, Resulüdür. Birinci şart bu. 5 temel. Temelin birinci ayağı bu. Birinci sütun. İkincisi ve ikame salati, namaz kılmak, ve itaiz zekati, zekat vermek, ve hacci, hacca gitmek, ve savm Ramazan, Ramazan orucunu tutmaktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu temel esaslardan birisi olan, binayı ayakta tutan sütunlardan birisi olan zekattan bahsediyorduk. Yine sevgili Peygamberimiz, mallarınızı zekatla koruyunuz, hastalarınızı da sadaka ile tedavi ediniz. Belaya da dua ile karşı koyunuz. Belaya da dua ile karşılık veriniz buyuruyor. Evet, burada zekatta o kadar büyük faziletler var ki, o kadar hem zengin hem fakir açısından o kadar büyük menfaatler var ki bunların birçoğunun farkındayız, birçoğunu bilemiyoruz bile. Fakir ve zengin arasındaki denge ve muhabbeti temin etmek için zekat ve infak ibadeti çok mühimdir kardeşlerim. Yan kesicilere, hırsızlara, hainlere, hasetçilere, fesatçılara, kısacası insanlarla insanlar arasındaki kin ve nefreti izale buyuran bir ibadettir. Ve yine zengin malını nereden kazanıp nereye sarf ettiği hususunda Allah'ın huzurunda hesap verecektir. İşin bir de ahiret boyutu var. Dolayısıyla zekat hem dünya açısından hem ukba açısından zengin içinde, fakir içinde
ayrı ayrı menfaatleri vardır. Zengin, o varlığının muayyen bir kısmını, belirli bir kısmını fakirlere vermekle memur kılınmakta ve böylece serveti bakımından büyük bir imtihana tabi tutulmakta. Fakir de yoksulluktaki sabırsızlık, şikayetler, insanlara yük olma, zarurete dayanmayan istek, kin, haset, isyan gibi hususlarla birlikte ahlak ve iffetini koruyamamaktan dolayı hesaba çekilecek, imtihana tabi tutulacaktır. Sevgili kardeşlerim, zekatı verirken de dikkatli olmamız gerekiyor. Yani verdiğimiz mal her neyse temizinden, iyisinden, güzelinden vermemiz gerekiyor. Şimdi Allah-u Teala geçen haftaki konumuzda bunu işledik. Bir hak olduğunu ve bu hakkı malınızın içerisinden çıkarın, böylece malınızı temizleyin diyor ya. Şimdi buradan temizlerken de verdiğimiz malın da iyi ve temiz olanını vermemiz gerekiyor. İşe yaramayan, defolu, elimizden çıkarmamız lazım gelen, satılmayan, günü geçmiş, modası geçmiş, şunları ben zekat olarak dağıtayım da hiç olmazsa dükkandaki, terekteki malları da bir yenilemiş olurum mantığı Müslümana yakışan bir mantık değildir. Öyle değil mi? Fakir Kasımpaşa çöplüğü değil ki kardeşim. Şu malların günü geçiyor. Son kullanma tarihlerde yaklaştı. Ben bunları şuraya ayırayım. Bunları hatta içinde son kullanma tarihi geçmiş olanlar da var içinde. Bunları dağıtalım, zekat borcunu ödeyelim mi? Hayır. Efendim, dükkanın tereğinde şu mallar var. Bunlar epeyden beri satılmıyor. Alıcının da dikkatini çekmiyor. Talep görmüyor. Modası da geçti. Ne yapalım bunu? Ayıralım, zekata sayalım, verelim fakirlere, çeksin kosun gitsin. Hayır. Zekatta böyle bir mantık yok. Zekat, malın içerisindeki günü geçmiş defolu malları temizleme ibadeti değildir. Fakir, senin evindeki, işindeki, aşındaki, iş yerindeki işe yaramayan malzemeleri çöpe atacağına fakire ver gibi, çöp tenekesi gibi kullanacağın bir insan değildir. Neden mi? Allah diyor bunu. Nerede mi? Kur'an'da. Neresinde mi? Ali İmran suresinin 92. ayet-i kerimesinde. Allah ferman ediyor. Vedat Hoca da bunu Allah'ın Ali İmran suresinin 92. ayet-i kerimesinden söylüyor. Bakın. Bismillah. Estaizu billah. Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ve ma tunfiqu min şeyin fe innallaha bihi alim. Sadakallahul azim. Sevdiğiniz şeylerden, Allah yolunda harcamadıkça, sevdiğiniz şeylerden, hoşunuza gidenlerden, işe yarayanlardan Allah yolunda harcamadıkça asla iyiliğe erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Her ne harcarsanız, ne sarf ediyorsanız Allah onu bilir. Peki,
şu ayete ne demeli? Bakara suresinin 267. ayetine ne demeli? Şimdi burayı dikkatle dinleyin. Bakara 267. Not alın. Bunları evinize, işinize gittiği zaman tefsirlerden araştırın. Buradaki anlattığımız burada kalmasın. Ne diyor Yüce Mevla? Bakara 267. Bismillah. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey bütünüyle iman edenler. Enfiqû min tayyibâti mâ kesebtüm ve mimmâ ahracnâ lekum minel ard. Ey iman edenler, Müslümanlar, müminler, kazandıklarınızdan sizin için yerden çıkardığımız mahsullerden iyilerinden Allah için sarf ediniz. İyilerinden veriniz. Defalularından değil, çürüğünden, çarığından değil, eskisinden, modası geçmişinden değil, iyilerinden veriniz. Min tayyibat, iyilerinden. Evet, devam ediyor ayet-i kerime. Ve la teyemmemul habîse minhu tunfiqûn. Onların habis olanlarını, yani kötü olanlarını, işe yaramayanlarını infak ederek vermeye yeltenmeyin. Düşünmeyin bile bunu. İşe yaramayanları, kötüleri, çürüğü, çarığı, kurbanda etin bonfilesini kendimize ayırıyoruz. Efendim budun içindeki o siyah etleri kendimize ayırıyoruz. Hani cırındılık diye tabir ettiğimiz, sakatat diye tabir ettiğimiz kelle, kıç, ayak ver fakire. Yok böyle bir şey. Ne diyor bunu? Allah diyor. Bak. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Onların habis olanlarını infak ederek vermeye yeltenmeyin. Habis kötü olanları, işe yaramayanları. Vermeye yeltenmeyin. Düşünmeyin bile bunları vermeyi. Zekata sayalım. İşte bakın görüyorsunuz Allah zekata sayalım demiyor. Düşünmeyin bile. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِدُوا ف۪يهِ. Kendinizin dahi almaya düşünmediğiniz, alamayacağınız düşük adi şeylerden vermeyiniz. Bakın Allah empati yapın diyor. Empati. Ayete bakın açık ve sarı. Empati yap diyor. Kendin böyle güle oynaya alamayacağın, kendinin alamayacağın bir şeyi, düşün, adi bir şeyi, kendin için layık görmediğin bir şeyi fakir içinde düşünme. Ona vermeye kalkma. Eltenme. Evet. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Şüphesiz ki Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Sen verirsen sana verecektir, korkma. Sen güzelinden verirsen Allah sana güzelinden zaten verecektir. Çünkü en büyük zengin Allah'tır. Mülkün sahibi O'dur. Ben de zenginim kimse diyemez. Nice afetlerde, belalarda, sel baskınlarında, depremlerde bunlara şahit olduk değil mi? Bir gün önce katrilyon olan birisi ertesi gün yemek kuyruklarına girdi. Mülkün sahibi Allah'tır. Ve sahip olduğumuz bütün varlığımız bir devre mülk gibidir. Düşünebiliyor musunuz? Şu camide bugün biz varız.
10 sene önce kim vardı? 20 sene önce kim vardı? 40 sene önce buralarda kimler vardı? Oturduğunuz evlerde, işgal ettiğiniz makamlarda, dikkat edin. İşgal ettiğiniz makamlarda, ki burada şu oturduğum yerde 10 sene önce kimler vardı? 20 sene önce kimler vardı? 40 sene önce kimler vardı? 100 sene önce kimler vardı? Kardeşlerim, dünya malı diyor büyükler, Allah dostları. Dünya malı rüyada hazine bulmaya benzer diyorlar. Böyle benzetiyorlar, kıyaslamayı böyle yapıyorlar. Dünya malı rüyada hazine bulmaya benzer. Rüyada yaşarsın, sevinirsin, istifade edersin, uyanınca biter. Aynen öyle. Biz zekat vermekten korkmayalım. Sadaka vermekten korkmayalım. Sadaka verdiği için, zekat verdiği için hiç kimse fakir olmamıştır. Bilakis Allah garanti ediyor. Yerini dolduracağını, malını artıracağını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif içerisinde vermeniz gereken bir de fıtra vardır. Fitre dediğimiz. Bu da orucun bir yönde sadakası diye düşünebilirsiniz. Onu da nisap miktarı mala sahip olan herkes vermelidir. Dünyada nefes alan her canlı onu verecektir. Yeni doğan çocuğunuzla bile vereceksiniz. Oruçla birlikte vacip kılınmış bir ibadet ve ölçüsü fakirin bir günlük nafakasıdır. Bayram namazından önceye kadar verilebilir. Geciktirmeyin bunu. Fakir bayrama güle oynaya girsin. O da neşeli girsin. Onun evine de bayram heyecanı girsin diye belki Allah tarafından emredilen, tabi işin mana itibarını bilmiyoruz, emredilmiş bir ibadet. Fakirin bir günlük nafakasıdır dedik. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bunu 40 lira olarak tayin etti. 40 lira, sabah 20 liraya bir çorba içer, akşamda 20 liraya bir çorba içer, tamam, karnını doyurur. 40 lira. Yalnız bu en alt limit arkadaşlar. En aşağısı. Kurtarırı. Diyanet'in açıkladığı bu. Kurtarırı. Bizim iftar sofralarına şöyle bir bakarsak, bana kalırsa fitre 200 liradan aşağı olmaz diyor kendimce. Niye? İftar sofralarında turşusundan, salatasından, sıcağından, soğuğundan, affedersiniz mezesinden, kolasından, efendim işte biliyorsunuz içeceğinden, şundan bundan bilmem neden herhalde biz bir iftar sofrasını 200 liraya ancak karnımızı doyuruyoruz gibi geliyor. Fakire de 40 lirayı ancak maruz görüyoruz. Dolayısıyla burada da lütfen biraz şöyle fakirden tarafa keseyi açmanızda yarar var. Çünkü orucun kabulüne işarettir fıtra. Oruçtaki hatalara kefarettir fıtra. Can çekişirken ve kabir azabına kalkandır fıtra. Dolayısıyla yine karşılığı bizedir, dönüşü yine bizedir fıtranın. Kadir Gecesi çarşamba günü inşallah onu da idrak edeceğiz Rabbim nasip ederse. Kadir Gecesi'nde de camimizdeki programımıza şimdiden sizleri davet ediyoruz. Ya Rabbi bu günlerimizi, bu geçirdiğimiz Ramazanımızı son Ramazan eyleme. Nice nice huzurlu, aşk ve şevkle, sağlık ve sıhhatle, ay yıldızı bayrağımız altında çoluk çocuk, aile efradımız, konu komşu, eş dostlarımızla nice nice bizlere daha Ramazan-ı Şerifler yaşat. Yaşadığımızı da kazançlı şekilde yaşamayı hem madden hem manen kazanmış bir vaziyette
bayramlara ulaşmayı nasip eyle. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.